Merhabalar arkadaşlar. Sizlere kayık çantanın tarifini hazırladım. Bu daha önce gördüğünüzden bir tık daha büyük. Bu şekilde istemişti müşterim. O yüzden ben büyük yaptım ama isterseniz daha küçüğünü yapabilirsiniz. Tabanını iki sıra daha küçük örerek de daha küçüğüne ulaşabilirsiniz. Böyle deri sap kullandım ben. İsterseniz çıt çıt takabilirsiniz. Fermuar dikebilirsiniz. Ben şuraya bir tane çıt çıt takacağım sonra. Bakın. Bu şekilde oldu. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. 3 numara tığ kullanıyorum arkadaşlar. Kağıt ipiyle örüyorum. Kağıt ipi çile şeklinde alıyorum. Bir markası yok. Onu soruyorsunuz ama markası yok. İp de 200-250 gram kadar yeterli olacaktır. Tabanda da ip yürütüyorum biliyorsunuz. Onun için de ayrı bir iki tane daha yumak yapmanız gerekiyor. Şimdi bu çantanın yapımına başlayalım. Tığ numaram 5 numara ama 3 milim tığ numaram. 3 tane yumak gerekli. Bunu çantayı örmek için kullanacağım. Bunları da tabanda ip yürütüyorum. Daha tok durması için. Bunu da onun için hazırlarsanız 3 yumak ihtiyacımız var. Çantaya 200 gram kadar ancak ip gidiyordur arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet, öncelikle kilit zincirimi yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Biliyorsunuz ilk sırada hep genelde böyle yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Bakın şöyle. Bu şekilde ördük. Örgümüzü ters çeviriyoruz. Bu ilkine değil, bu ikinciye. Arkadan bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Evet. Bu son sıramız arkadaşlar. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi diğer iplerimi alıyorum ve alttan yürüteceğim. Şu başlangıç ipimi de yürüteceğim. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen önümüze gelen bu, bakın, şu ilk sık iğneye sık iğne yapıyorum. Bunu isterseniz yapmaya da bilirsiniz ama yaparsanız daha tok durur, daha güzel olur tabanınız. Aslında zor bir yanı yok. Evet, sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Buraya da bakın, burası oluyor. Yine 3 tane aynı yere sık iğne yapacağım.
1 2 ve 3. Bakın bu şekilde. Şimdi şuraya batmıyoruz arkadaşlar. Bakın bu ilmeğin altına gelen yer var ya, oraya değil. Şuradan itibaren yine her birine birer tane sık iğne yapıyoruz. Ben sıra sonuna gidip geliyorum. Evet arkadaşlar, şunu söylemeyi unuttum. Ben ayraç kullanmıyorum. Şurası bitiş noktamız. Yani 3 tane aynı yere sık iğne yaptıktan sonra yeni bir sıraya başlıyoruz. Burada bir çatal iğne ile işaret koyabilirsiniz ya da ip koyabilirsiniz buraya. Burada her buraya gelişimizde yeni bir sıraya başlamış oluyoruz. O yüzden karıştırmamış ol. Mesela şimdi burada birinci sırayı yapmıştık. İkinciye başladık. Buradan itibaren yeni bir sıraya başlıyoruz. Buraya takarsanız kafanız karışmaz. Şimdi bu sıranın sonuna geldim. Bakın daha var. Şurayı da yapıyorum. Bakın burada 3 tane batmıştık aynı yere. Burada her birine ikişer tane. Yani buraya 2 tane. Buraya 2 tane. Ve buraya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Burada artırmamız bu şekilde. Şimdi burayı tek devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tek devam ediyoruz. Yine buraya gelene kadar. Evet, bu tarafa geldim. Yine burada bakın 3 tane batmıştık bir yere. Bunların da yine her birine ikişer tane batacağız. İki tane battım. Şuraya 2 tane batıyorum. Ve buraya. Şimdi yine tek yapıyoruz arkadaşlar. Video uzun sürmesin diye buraları göstermiyorum. Ben yine şuraya kadar geleyim. Evet. Şimdi bu yine artırma yaptığımız yere geldik. İkişer tane batmıştık aşağıda. Bunları da şimdi bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle çiftle başlıyorum. Bakın çift burası. Bir kanadı burası. Burayı görür görmez buraya çift yapıyorum arkadaşlar. Yani aynı yere 2 tane batıyorum. Sonra bir tane batıyorum. Sonra yine 2 tane batıyorum. Bir tane batıyorum. Ve 2 tane batıyorum. Bakın. Yani 3 tane ikişerli battığımız yer olacak. Bu tarafta da bu tarafta da hep 3 tane ikişerli battığımız yerler olacak. O şekilde büyüteceğiz tabanı. Bakın 1, 2, 3. Şimdi düz örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yine bu şekilde buradan düz öreceğim. Şuraya gelince yine konuşalım. Evet, burada da yine çift batmıştık. Bakın çift battığım yere geldim. Bu hemen ilk kanadına çift yapıyorum yine. Sonrasına tek. Sonra çift. Bir çift bir tek, yani bu sıramız. Burası tek. Burası çift.
Bakın. 1, 2, 3. 3 tane çift batmışım. Şimdi düz her birine birer tane batarak karşı tarafa geçeceğim. Evet, şimdi bu aşağıda bir çift bir tek yapmıştık. Şimdi çifti gördüm, hemen ilk kanadına çift yapıyorum yine. Şimdi 2 tek yapıyorum arkadaşlar. 1, 2 tek, yine çift yapıyorum. Tek yapıyorum, çift yapıyorum, 2 tek. Kontrol etmek için bakıyorum kaç tane çiftim var. 1, 2, 3. Şimdi tek ilerleyeceğim arkadaşlar. Bu sık iğneyi örerken şöyle örersek daha güzel duruyor örgü. Bana yazıyorsunuz işte aynı sizinki gibi olmadı falan diye. Şöyle bakın. Şimdi ipi aldıktan sonra şurayı biraz uzatacağız. Hani böyle kısa değil de burayı biraz uzatırsak örgümüz daha güzel duruyor. Bakın, daha dolgun duruyor. Evet, şimdi çifti gördüm. Ne yapıyorduk? Bu ilk kanadına çift yapıyorduk hemen. Buraya çift yapıyorum. Aşağıda bir tek bir çift yapmıştık. Burada 2 tek bir çift yapacağız. 2 tekimi yapıyorum. Bir çift yapıyorum. 2 tek yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Evet. Bakın kaç tane çiftimiz oldu? 1, 2 ve 3. Çiftlerimizi bitirdik. Şimdi yeni bir sıraya başlıyoruz. Burada da 3 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Muhtemelen sizin burada bir yerde ayracınız olacak. Yeni sıraya geçerken. Burayı tek ilerliyorum. Geliyorum. Evet, kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5. sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Çift. Bakın çifti gördüm. Hemen sağına çift yapıyorum. Ne demiştik? Burada aşağıda 2 tek bir çift yapmıştık. Burada 3 tek yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 tek. Hep bakın çiftin sağ tarafına düşüyor. Çift yaptım. 1, 2, 3 tek. Yine çift. Kaç tane çiftim var yine bakıyorum. 1, 2, 3 çiftim var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 6. sırayı yapacağız. Muhtemelen burada bir sizin ayracınız olması gerekiyor. Buradan itibaren biliyorsunuz yeni bir sıraya başlıyorduk. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ve 1, 2, 3, 4, 5. Yani bunu neden söylüyorum? Nerede başlayıp nerede biteceğini bilmeyen arkadaşlar için bunu söylemiş olayım. Burada yeni bir sıraya başlıyoruz arkadaşlar. 6. sıraya başlıyoruz. Burada farklı bir şey yapacağım.
düz ilerleyeceğiz. Şuraya gelince tekrar konuşalım. Evet, çiftime geldim. 6. sıradayım. Çiftime geldim. Normalde burada hemen çift yapıyordum. Şimdi değiştireceğim arkadaşlar. Bu çiftin sol tarafındaki sık iğneye çift yapacağım. Yani buraya değil, buraya değil, buraya. Burayı tek yapıyorum. Burayı da tek yapıyorum. Ve çiftin sol tarafına çift yapıyorum. Çiftleri kaydırdım. Şimdi aşağıda 3 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 ve 4. Şimdi çift yapıyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4 ve çift yapıyorum. 1 2 ve 3. Yine 3 tane çift yapmış oldum. Şimdi buradan sonra yine tek batacağız. Buraya gelelim. Evet, çiftimin olduğu yere geldim yine arkadaşlar. Bu tarafa yapacaktık, yapmıyoruz. Buraya yapacağım çifti. Tek yapıyorum. Buraya da tek yapıyorum. Ve buraya çift yapıyorum. Sonra 1 2 3 ve 4 tek. Buraya çift yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 tek ve çift. Kaç tane çift yaptık? 1 2 ve 3. Yine 3 tane çift yaptık. Burası 6. sıramızda. 6. sırayı bitirdik şimdi. Ve son sıramızı yapacağız arkadaşlar. 7. sıra yapacağız. Tabanda. Geliyorum. Evet, çifti gördüm yine. Buraya yapmıyorduk arkadaşlar, biliyorsunuz. Tek yapıyoruz buraya. Buraya da tek. Çiftin sol tarafına çift yapıyoruz şimdi. Çift. Aşağıda 4 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 5 tek yapacağız. 1 2 3 4 5 tek, bir çift, tekrar 1 2 3 4 5 tek, bir çift. Şimdi yine tek ilerliyoruz. Burada da artırmamızı yapıp tabanı bitireceğiz. Evet, şimdi çiftin olduğu yere geldik yine arkadaşlar. Sağ tarafına değil, sol tarafına yapıyorduk çifti. Buraya bakın, çift yaptım. Şimdi 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5
5 tek. Buraya çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 tek ve bir çift. Evet, şimdi ben bir tabanımı ütüleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, tabanım bitti. 1 2 3 4 5 6 7 sıra taban yaptım. Bakın, bu başlangıç yeri şurası. Şöyle şuraya kadar öreceğim. Yani bir tane eksik örmüşüm. Şurayı da öreyim. Alttan yürüttüğüm ipi, bir dakika, kestim ben burada. Tamam, şunu da keseyim. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Önce size ölçüsünü göstereyim. 18. Burası da 12. Şimdi arkadaşlar, bazı ipler kalın, bazı ipler ince olduğu için aynı ölçüyü size vermeyebilir. Hatta eğer alttan ip yürütmezseniz daha küçük olacaktır. İp yürüttüğüm için benim daha geniş oldu. Aynı ip olsa dahi alttan ip yürüttüğüm için genişledi ölçüm. Yani buna takılmayın. Eğer istediğiniz ölçü bu değilse biraz daha büyütürsünüz. Hani 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift, o şekilde ilerlersiniz. Şimdi ben burada yukarı çıkmak için arkadaşlar, normalde şöyle batıyorduk biliyorsunuz. Şu kanatlarına batacağım. Bir duvar oluşturacağım yani. Bu şekilde. Böyle olacak. Örüp geliyorum. Evet, bakın, son ilmeğime geldim. Burayı da bu şekilde örüyorum ve sonra buralara batmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada da artırma yapacağız arkadaşlar. Taban bittikten sonra düz ilerlemeyeceğiz. Burada da aynı şekilde artırma yapacağız. Aşağıda çiftimizi bulalım. Bir sıra düz ördük, artırma yapmadık. Şimdi burada artırma yapacağız. Burada çiftimiz. Bakın. Sol tarafına, yani şurası oluyor. Çift yapıyoruz yine arkadaşlar. En son 5 tek bir çift yapmıştık. 6 tek bir çift yapacağız. Şimdi 2 3 4 5 6 tek bir çift. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tek bir çift. Bakın, yine 1 2 ve 3 tane artırma yaptık. Şimdi burada yine tek ilerliyoruz arkadaşlar.
buraya kadar. Buradaki çiftin olduğu yere kadar. Bakın çift aşağıda burada. Yine sol tarafına düşen yer burası oluyor. Buraya çift yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tek, yine bir çift, 1 2 3 4 5 6 tek, bir çift. Evet arkadaşlar, bu bakın yine birleştirme yerine geldik, yani diğer sıraya geçmiş olacağız. Şimdi burada bir sıra hiç artırma yapmadan örüp geliyoruz. Burası kaçıncı sıra oluyor, yani yukarı çıktığımız 3. sıra oluyor. Şurası 1, burası 2, 3. sırayı düz öreceğiz, sonra geliyorum. Evet, şimdi 1 2 3 4. sıraya geldik. 4. sırada da arkadaşlar burada yine düz ilerleyeceğiz. Her birine birer tane batıyoruz. Burada da artırma yapıyoruz ama bu sefer farklı yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz çanta biraz yanlara doğru böyle açık duruyor. O yüzden şuralarda artış yapacağız arkadaşlar. Şimdi şurada bunu göz kararı kendiniz belirleyebilirsiniz. Şurada bir çift batacağım. Bakıyorum tekrar. Evet, tam burası. Burada çift batıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar her birine birer tane yapıyorum. Böyle yapıyorum. Burada da yine aynı şekilde şuraya çift yapacağım. Evet, öbür tarafa geldim. Bakın. Hani şöyle tutunca şuraya bir çift yapacağım. Ve başlangıç noktamıza geleceğiz. Evet, başlangıç noktamıza geldik. Şimdi bu sırada arkadaşlar her birine birer tane batacağız. Artırma yok. Bir sırada bu şekilde yapıp gelelim. Evet, 1 2 3 4 5. 5. sıramızı düz ördük. 6. sıramıza geldik. Birleştirme noktasındayız. Şimdi burada da arkadaşlar yine düz ilerleyeceğiz. Burada da şu çantamız bu şekilde ya. Şuralarda bir artırma yapacağız. Bir tane burada, bir tane burada. Bu iki yerde. Ben örüp artırma yerine söyleyeceğim. Evet, çantamı bu şekilde tuttuğumda bakın. Bu çok önemli değil, yani hani ay nereye batacağım diye hani telaşlanmayın. Şöyle şu iki yerine, yani şurayla şuraya çift yapacağım. Şöyle göstereyim.
Buraya yapacağım. Çift. Bakayım. Şuraya. Şuraya yapacağım. Buraya da çift yapıyorum. Sonra yine tek ilerleyeceğim. Bu şekilde. Burada da yine göz kararı şu iki yerde, şöyle tutayım, şu iki yerde artırma yapacağım. Evet, diğer tarafa geldim. Nerede artırma yapacağım bakıyorum. Şuraya yapacağım. Şimdi burada bakın. Buraya değil, buraya çift yapıyorum. Artırma dediğim. Sonra tek ilerliyorum. Bakıyorum. Şöyle tuttuğumda şuraya yapacağım. Bu çantamızın oval duruşunu sağlıyor. Buraya yapıyorum çiftimi. Evet, bu sırayı da bitiriyoruz. Şurası birleştirme yerimiz. Şimdi bir sıra hiç artırma yapmadan örüp geliyoruz. Evet, 7. sırayı da hiç artırma yapmadan ördük. 8. sıraya geldik arkadaşlar. Burada da yine bu şekilde ilerleyeceğim ve bakın şuralarda bir tane artırma yapacağım. Burada bir tane, burada bir tane. Sonra bir sıra daha düz gideceğim. Sonra tekrar artırma yapacağım. Burada bir tane, burada bir tane. Sonra yeterli olacak benim için. Ve düz örmeye başlayacağım. Bu size kalmış tamamen. İsterseniz buradan itibaren düz örebilirsiniz. İsterseniz benden daha fazla yukarıda artırma yapabilirsiniz. Ne kadar yayık dursun istiyorsanız çantanız, o şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben burada yapacağım. Bir sıra düz öreceğim. Bir sıra daha yapacağım. Sonra geliyorum. Evet arkadaşlar, en son bıraktığımızdan 3 sıra daha toplamda örmüş olmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sırayı öreceğiz. En son işte bir tane burada artıracaktık. Sonra bir sıra hiç artırma yapmadan, sonra tekrar burada artırıp ve geldim. Yani 11. sıraya kadar hep artırmalar yaptık. Aralarda tabi düz gittiğimiz yerler oldu. Şimdi artık buradan sonra ben hiç artırma yapmadan yukarıya doğru öreceğim. İstediğim boyuta gelene kadar. Sizler de istediğiniz boyuta kadar örün. Sonra bitişini yapalım. Evet arkadaşlar, ben örüp geldim. Sizlere kaç sıra ördüğümü, duvar kısmını kaç sıra ördüğümü göstereceğim. Biliyorsunuz şu çizgiden sonraydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 sıra ördüm. Bunun kaç santim olduğuna bakalım. Şu şekilde 20 santim. Bakın. Uzunluğu 20 santim oldu.
Evet, son sırayı kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten ama ben yine göstereyim. Bu şekilde kaydırma yaparak bitireceğiz. Ve çantamız bitmiş olacak. Ben kaydırmayı yapıp geliyorum. Evet, son kaydırmamı yapacağım. Şu son sırayı da yapıyorum. Bu kaydırmayı nerede bitirip nerede başladığımızı biliyorsunuz. Şu aşağıda başlangıç yerimiz var. O hizaya gelince yukarıda da orada bitireceğiz çantayı. Şimdi makasla. Bakın şöyle bitirdim. Şu, bir tane ilmek atlayıp diğerinden geçirdim. Ve bunu arkada düğüm yapacağım ve tekrar kaybedeceğim. Evet arkadaşlar, bu bitti. Bu şekilde enine de bakalım. Kaç santim olmuş? 28 santim eni. 20 santim de uzunluğu olmuştu. Daha küçük yapmak isterseniz, taban anlatmıştım size. 2 sıra tabanı örmeyin. 2 sıra eksik örerseniz daha küçük bir model çıkacaktır ama yine modeli bu şekilde olacaktır. Şimdi ben buna deri sap takıyorum. Siz isterseniz örebilirsiniz. Halkalar var biliyorsunuz. Demir halkalar takarak da kendiniz sap örebilirsiniz. Bu şekilde. Evet, videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.